Merhabalar, ben Yüksel. Kanalıma hoş geldiniz. Uzak Doğu sayfalarından birinde görmüştüm bu güzel çanta modelini. Çok beğendim. Yani model bana ait değil. Ee, Şöyle bir ip kullandım. Fakat markaya çok takılmayın. Çünkü aynı iplerden, hemen hemen aynı iplerden bir sürü markada var. Herhangi bir markanın böyle kalın koton iplerinden bulursanız alın. Sertçe biraz çanta olması gerekiyor. O yüzden böyle bir ip kullandım. Elinizdeki iplikler de olabilir. Eğer ince ise çift kat yapabilirsiniz. Hatta 3 kat yapabilirsiniz. Elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. İnce olması hiç sorun değil. Katlayarak çözebilirsiniz. Şimdi orijinalinde 40 santim zincir çekerek başlanıyordu. Daha büyük isterseniz 42, 43 santim, 45 santim de çekebilirsiniz. Şimdi şöyle ipi bir sıkıştırıyorum. Sonra 40 santime kadar gevşek gevşek zincir çekiyorum. Santim zinciri ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Yanındakine bir sık iğne ve bu şekilde sıranın sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda son ilmeğe 2 kere daha batıyorum. Toplam 3 kere sık iğne örmüş oluyorum bir ilmeğin içerisine. Son ilmeği zincire. Yani bu 3 tane sık iğnenin bir tanesi bu sıraya, bir tanesi bu sıraya, bir tane de arttırma. 3 tane sık iğneyi ördükten sonra devamında battığım yerlere tekrar karşı sırasını örüyorum. Aynı yerlere batarak, zaten çanta tabanı yapanlar bunu bilirler. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda şurada son ilmeğin içerisine de bir sık iğne, karşılığında da bu sırada da var bir tane. Yine üçüncüyü örüyorum. 1, 2 ve 3 tane oldu. Hemen başlangıç yerine bağlıyorum. Burada da 3 tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi 2 zincirle bir yükselti sağlıyoruz. Doluyorum. Aynı ilmeğin içerisine. Bu zincirin çıktığı ilmeğin içerisine bir ikili trabzan. Bu trabzan sayılmıyor. Bundan sonra ikili trabzanlarla sıraya devam ediyorum. Şuradaki 2 zinciri saymıyorum. İlk ördüğüm ikili trabzandan itibaren sırayı ikili trabzanlarla örüyorum. Sıranın sonunda şurada ördüğüm 3 tane sık iğne aynı ilmekten çıkan, bir tanesi örmeden kalıyor, bir tanesi bu tarafta, bir tanesi bu tarafta. Bu şekilde sırayı bitiriyoruz. Bir zincirle dönüyorum. Gene aynı ilmeğin içerisine bu kanadını alarak batıyorum. Yani bizden tarafı olan örgünün kanadını şöyle alarak örüyorum. Yani şöyle değil,
ilmeğin bütününe değil, sadece bizden taraf olan kanadına batıyorum. Böyle bir çizgi oluşuyor. Her iki kanadı da şu şekilde almadığım için, bir tane ördüğüm için diğeri şöyle çizgi halinde desen oluşturuyor. Şimdi arttırma bölümüne geldik. İğneyi çıkartıyorum. Gene tek kanada batarak şöyle 2 kere bu arttırma ilmeklerine 2'şer kere batarak sık iğne örüyorum. Hemen ilk ördüğüm arttırmaya iğneyi takıyorum. 8 ilmek yapmıştık burayı. Şimdi her birine 2 kere batarak 16 ilmeğe çıkartıyoruz. Gene dediğim gibi tek kanat. İkişer kere ve şurada gördüğümüz şu desen devam ediyor. Son ilmeğim kaldı. Hemen işaret iğnesini takıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Sırayı tekrar sık iğnelerle, tek kanadına batarak devam ediyoruz. Sıra sonunda son ilmek kaldı. Çıkartıyorum. Oraya bir, tabi gene aynı şekilde tek kanadına batarak, burası dümdüz bir şekilde ilerliyor. Burada çektiğim zincir sadece bir üst sıraya çıkmak için bir yükselti oluşturduğu için oraya hiç batmıyorum. Çünkü buradan artmaya devam eder. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Burasının dümdüz ilerlemesi gerekiyor. Şimdi burada deseni kuruyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ortadaki ve ilk çektiğim zincir örülüyor. Önce ortadakine batıyorum. Bekletiyorum. Sonra en baştaki zincire batıyorum. Bekletiyorum. Şimdi bizden taraf kanada batıyorduk. Ama şu desen bu tarafta olduğu için gene aynı desenin bu tarafta kalması gerekiyor. O yüzden karşı kanadına batıyorum. Bekletiyorum. Bir tane daha. 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak ilk baştaki desenin ilmek sayısı. Ve topluyorum. Bir zincir. Şimdi desen bu şekilde devam edecek. Önce son çektiğim zincirin içine batıyorum. Desenin ortasına. 1. Sonra şuradaki ilmeğe batıyorum. 2. Sonra hemen şu dibindeki ilmeğe batıyorum. Bir karşısına batıyoruz. Sonra bir tane daha yanındakine. 2, 4, 5 oldu. 6 olacak bundan sonra artık. 2, 4, 6.
topluyorum ve bir zincir. Gene son zincirin içerisine bir tane bekletiyorum. Şuradaki ilmeğe bekletiyorum. Alttaki ilmeğe bekletiyorum. 3 kere battık. 2 kere daha batacağız. Karşıya bir tane daha 2 4 6 topluyorum. Bir zincir. Desen bilinen bir desen. Belki daha önce yapmışsınızdır. Benim bu tarzda çantam vardı. Sanırım çanta turkuazda da paylaşmıştım. Çok yıllar önce. Ama deseni farklıydı. Daha farklı bir modeli vardı. Bu biraz daha değişik. Zaman olursa onu da örmek isterim. İlk yaptığımı. Şimdi gene şu desenin ortasına bekletiyorum. Şuradaki en baştaki gözüken ilmeklerin en baştakine şöyle arkadan alıyorum. Bekletiyorum. Sonra şurada görünen en alttaki ilmeğe bekletiyorum. Son 2 4 6 topluyorum. Bir zincir. Son çektiğim zincirin içerisine bir tane bekletiyorum. Şurada ama arka kanadını alıyorum. Bekletiyorum. Sonra şurada bir ilmek var. Ona batıyorum. 2 tane daha. İki, 4, 6 topluyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Bir kere daha örelim deseni. Son iğneye gelmeden önceki. Son çektiğim zincire bir tane. Şurada görünen ilmeğin karşılığına bir tane. Şurada daha önce de batmış olduğumuz ilmeğe bir tane daha. Yani desenin şu kısmına 3 kere desenden alıyoruz ilmeği. Sonra 2 kere de örgünün devamına batıyoruz. 6 tane olduktan sonra topluyoruz. Burada hep 2 ilmek örüyoruz. 3 ilmeği desenin kendinden alıyoruz. Şimdi topluyorum. Artık buradaki yuvarlağı rahat örebilmek için araya bir zincir çekeceğiz. Tek değişiklik o olacak. İki, üç, örgünün devamında 2 tane daha ve topluyorum. Şimdi yapacağımız değişiklik bir zincir. İğneyi tekrar çektiğimiz o zincirin üzerine takıyoruz. Kolaylık sağlayacak bize. Gene şöyle rahat batalım. Örgünün içerisine 2 tane daha topluyorum. Bir zincir, bir zincir daha. Tekrar devam ediyorum. Şuradaki zinciri unutmuyoruz. Topladıktan sonra bir tane daha zincir. İğneden ilmeği de aldıktan sonra kapatıyorum. Bir zincir.
Şimdi burada zincir, arada zincir çekerek ördüğümüz bölüm bitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane desen. Çıkartıyorum. Burada zincir çektiğim yere takıyorum. Burada ördüğüm gibi tekrar sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Örgünün devamına da 2 tane topluyorum. Artık zincir çekmeden devam ediyorum. E, 40 santim 60 ilmeğe denk gelmişti. Yani 60 tane zincirle başlamıştım. Ve bu deseni de 60 ilmekte başlayıp o şekilde arttırarak 40 santim şöyle 40 santim 60 ilmekle başlamıştık. Yani 60 zincir çekince 40 santim olmuştu. Bütün bu deseni şurada başladığım 60 zincir üzerinden kurdum. Yani sizin zincir sayınız belki 40 santimi bulmayacak ya da daha az olacak, daha fazla olacak. Ona göre birer desen düşünün. Bir desen değil, iki desen düşünün. Her iki taraftan da ona göre eksiltip arttırın. Yani her örgüde iki tane ördük. Diğer 3 ilmek desenden çıkmıştı. O yüzden mesela 2 desen için 4 ilmek arttırırsanız yeterli gibi. Eksik gelirse tabii ki, yani 60, 64, 68 olarak düşünün. Tek desen arttırmayın çünkü çantanın her iki tarafı için de birer desen olarak düşünün. Eksiltirken ya da arttırırken. Yani 40 santim bu kalınlıkta bir ip için 60 zincir yeterli geldi. Desen bittikten sonra sıra sonunda bir zincir çeviriyorum. Buralarda gördüğümüz desenlerin ortaları var. Çok net bir şekilde gözüküyor. Oralara ikişer kere batarak örüyoruz. Bir zincir çekmiştim. Doluyorum. İlk desen yuvarlağı burası. Bir tane yarım trabzan. Aynı ilmeğin içerisine bir tane daha. Şurada zincir çektiğimiz yer sayılmıyor. O sadece yukarı çıkmak için bir yükselti. İşareti takalım, kolaylık olsun. Doluyorum. Şimdi bir sonraki yuvarlağın içerisine 1 2 yarım trabzan. Gözüküyor zaten. Bir kere doluyorum. Bir kere de çıkıyorum. Yarım trabzan. Gözüküyor. Bakın. Kendini çok belli ediyor nereye batacağımız. 2 kere yarım trabzan. Bu şekilde sırayı tamamlıyorum. İkişer kere batarak geldik. Şimdi şu yuvarlak kısmı daha rahat dönebilmek için üçer kere batıyoruz. 1 2 3 aynı ilmeğe 3 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 desenin içine üçer kere batarak yuvarlığa döndük. Buradaki gibi ikişer kere batarak sırayı bitiriyorum. Son desenin içine de 2 kere battıktan sonra bir zincir çeviriyorum. Hemen ilk ilmeğin içerisine bir tane sık iğne.
işaretimizi de takalım. Kolaylık olsun. Ve her ilmeğin içerisine bir tane sık iğne. Buralarda ördüğümüz gibi yuvarlak kısımda da birer kere batarak örüyoruz. Arttırma yapmadan birer kere yeterli oluyor. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıranın sonunda son ilmeğe şimdi çıkartalım. Şimdi son ilmeğin içerisine bu sıraya dönmek için bir tane daha sık iğne örüyorum. Bu sıraya dönüyorum bu sık iğne ile. Orta burası. Şu ortaya gelene kadar ördüğüm sık iğne sayısıyla diğer örgünün diğer yarısını ördüğüm ilmek sayısı aynı olması gerekiyor. Şimdi bir tane ördüm. Sonra devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmekle ortaya kadar geldim. Diğer kısma da 8 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Ortaya kadar 8, diğer yarısı 8, 16 ilmek üzerinden. Şimdi bir zincir dönüyorum. Aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne. Başlangıç ilmeğimiz burası. Tekrar sık iğneler örüyorum. Aynı sıraya 16 sık iğne ördükten sonra bir zincir çeviriyorum. Aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne. Buraya da bir iğne takalım. Bir sıra daha örüyorum sık iğne. İki sıra sık iğne ördükten sonra şimdi çantaya derinliğini verecek olan yan örgüsünü öreceğiz. Şu kısmı 22 trabzan örüyoruz. Son ördüğüm şuradaki sık iğnenin hemen içinden başlayarak örüyorum. 1 2 zincir doluyorum. Tığ içeride kalacak. Bakın bu son ördüğüm sık iğne. Hemen bu şekilde karşı tarafından ipi alıyorum. 2 kere de çıkıyorum. Ve her ilmek arasına batarak ikili trabzanlar örüyorum. Şimdi
içe doğru 2 kere de çıkıyorum. ...22 trabzan örüyorum. 2 zincir çekip hemen aynı yerden başlamıştık örmeye. Bu zinciri saymıyoruz. Onun dışında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 trabzan ördüm. Bunu ördükten sonra 1, 2, 3, 4 tane ilmeği atlıyorum. 5. ilmekten şöyle bir 4 ilmek atlayarak boşluk oluşturuyorum. Ve gene 22 ilmek, yani 22 trabzan örerek tamamlıyorum. ...22 trabzan, burada 4 ilmek bir boşluk, sonra tekrar 22 trabzan örerek şöyle bir derinlik kazandırdık çantaya. Burası dikilecek. Burayı da dikeceğiz. Şimdi biraz ip ayırarak dikmek için kesiyorum. Dikerek buraya geliyoruz. Şu köşeyi de, açıklığı da buraya dikerek burada güzel bir köşe oluşturacağız şimdi. Bu örgüyü hemen buraya da örüyoruz. Şuradan sayarak geldim. 22 trabzan, 4 ilmek ara verdim. Sonra 22 trabzan. Bu şekilde bu örgüyü şimdi buraya örüyorum. İpi bağlıyorum. 1, 2 zincir doluyorum. Zincir çıktığı ilmekten şöyle aynı şekilde devam ediyorum. Yan duvar örgülerini de bitirdikten sonra şurayı diktim. Burası gibi. Şimdi burayı da dikeceğim. Şöyle yapabilirdik. Bu aparatlar her yerde satılıyor. Şöyle karesi, yuvarlak olanları da var. Bunlar daha kullanışlı oluyor. Şuralara takıyoruz. Sonra şu kısma örgüyü örüp gelip bu aparatı da buna takıyoruz. Bu çok kolay bir yöntem. Ama ben öyle yapmayacağım. Bu sefer değişik olsun dedim. Şu antik olan, yani buna uygun olduğu için antik kullanıyorum. Bu aparatı her iki tarafa da bu şekilde dikip sapı da buradan başlayıp şurada dikeceğim. Pamuk ip olduğu için zaten esnemez. Ne kadar kullanmak istiyorsanız uzunluğunu o kadar örüp hemen buraya bağlayacaksınız. Sarkma falan olmayacak pamuk ipte. Şimdi dikişe başlayalım.
Buradaki baştaki ilmek şurası, hemen şuraya bağlıyorum. Yani battığınız her trabzan karşılığında olması gerekiyor. Sonra şuna geçiyorum ve buna geçiyorum. Tam birbirinin karşılığında olan trabzanlara dikiş yapıyoruz. Bir kanadını alıyorum. En üstteki ince bir dikiş olsun istiyoruz tabii ki. Şöyle tam karşılığına denk gelecek trabzanları birbirine dikiyoruz. Tabii pamuk ip olduğu için böyle katlarından takılabiliyor. En üstteki tek kat tam karşılığındaki tek kat. Köşeye kadar bu şekilde dikiyorum. Bu dikişi yaptıktan sonra şu köşeyi böyle tutunca zaten nereye dikileceği gözüküyor. Şöyle en dibinden birer kat alıyorum gene. Dikişi kalınlaştırmadan tek kat üzerinden şu köşeyi böyle tuttuğunuzda nereleri batıp dikeceğiniz zaten gözüküyor. Bu şekilde bakın gayet güzel bir köşe oldu. İpi içeri alıyorum ve burada kesiyorum. Gayet güzel bir form oldu. Kolay bir dikiş. Zaten nasıl dikeceğimizi de tuttuğumuz zaman gösteriyor köşeler. Şimdi bunu şu dikişi yaparken buraya dikmiştim. Biraz zor gelebilir. Hem burayı hem bunu içine dikmek zor gelebilir. O yüzden tek tek dikelim. Buraya yine ince bir dikişle gene ne kadar gözükmesini istiyorsanız o kadar dikiyorsunuz. Çok uzun gözükmesini istemezseniz daha kısa. Zaten bunun daha kısaları var, yuvarlakları var. İstediğiniz aparatı kullanabilirsiniz. Sarı da olabilir rengi. Bu şekilde aparatını da dikmiş oluyorum. Şöyle bakıyoruz. Bu şuraya tam oturması gerekiyor. Bu oturana kadar şuradan başladık. Buraya kadar geldik. Bakın. Tam burada, tam ortada olması gerekiyor. Bunu hizaladıktan sonra şurayı da sıkıştırıyoruz. Tam ortaya gelecek şekilde dikiyoruz. Kapağı bu şekilde hizalıyoruz. Şuraya gelecek şekilde şöyle çıt çıt dikiyoruz. İki parça şurada
bir tanesini buraya, daha ince olanı buraya dikip, zaten nereden dikileceği de belli. Şurada delikleri var. Buraya tutturuyoruz. Şimdi hemen sapını yapmaya başlayalım. Sık iğnelerden oluşan bir sap örüyorum. Model koymuyorum. Şuradaki görüntü böyle devamlılığı açısından model koymadan örüyorum. İki, 3 ilmek üzerinden örebilirsiniz. 4 ilmek yapabilirsiniz. Bir zincir çeviriyorum. Hemen dibine. 1, 2, 3. Bir zincir çeviriyorum. Gene dibine. 1, 2, 3. Bir zincir. Şuradaki görüntü burada da devam ediyor. İstediğimiz ölçüde 1.20 ne kadar kullanmak istiyorsanız 1.20 1.25 normal sap uzunluğudur. Ona göre siz de ölçerek örün, sonra gelip burada bağlıyoruz. Sapı örerken aklıma bunların devamında kullanmak geldi. Hoş olacağını düşündüm ve gerçekten çok güzel oldu. Çok basit. Sık iğnelerle ekliyorsunuz. Aynı uzunlukta olacak bütün örgüler. Aparatı ekledikten sonra 6 zincirle devam ediyorsunuz. Burada da sık iğne ile diğer tarafı birbirine eklemiş oluyorsunuz. Buradaki detay çok güzel oldu. Hatta bunun içine bir büyük boncuk ya da birkaç boncuk koyabilirsiniz. Daha büyük bohem bir çantada bu boncuklu olan sapı da kullanmayı düşünüyorum. Güzel bir detay, yakıştı çanta sapına çünkü. Hatta benim böyle aparatlarla proje aşamasında olan çanta modellerim var. Onlar da bittikçe videolarını çekeceğim inşallah. Çok güzel çantalarda, çanta saplarında güzel detaylar yaratabiliyor böyle aparatlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir ve örmesi de çok kolay olduğu için zevkle öreceğinizden de eminim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.